Gözlerin açık, etrafındaki dünyaya bakıyorsun. Renkler, şekiller, hareketler. Her saniye bir görüntü akışı beynine ulaşıyor. Peki bu görüntülerin her birini gerçekten algılıyor musun? Kulakların her zaman seslerle dolu. Peki hepsini gerçekten dinleyebiliyor musun? Aslında basitçe yaptığımız işin derinliğini, ona kattığımız anlamı değiştiren iki farklı kelime bu. Bakmak ve görmek, duymak ve dinlemek, yemek ve tatmak, dokunmak ve hissetmek. Farkında olarak ve olmayarak yaptığımız böyle birçok şey var. Ama bugün duyma ve dinleme eylemlerinden bahsedeceğim. Çünkü zaman zaman diğer insanları tam da dinleyemediğimi fark ediyorum. Hatta bazen sesler bir perdenin arkasından geliyormuş gibi hissettiriyor. Bu davranışımın yarattığı rahatsızlığı bol bol deneyimlerimden anladım. Birini hakkıyla dinlemeyi de zorlu bir sanata benzetmişler. Yaşadıklarıma bakınca daha haklı gibiler. Hele ki bu yeni iletişim düzeninde diyalog şekli artık karşı tarafın sesini duyduğunda sustun, sessizlik olduğunda konuştun, sıra beklenen bir eyleme dönüşmeye başlamışken. Biliyorum gerçekten dinlemek istesem bile bazen olmuyor. Bu kötü biri olduğumuzdan değil bence. Belki de dinlemeyi öğrenemedik. Nasıl yapılır bilmiyoruz. Ya da sessizliğe tahammülümüz günden güne daha da azalıyor. Amacım dinlemenin iyi ve değerli bir şey olduğunu sana hatırlatarak bu suçluluk duygusunu daha da arttırmak değil. Daha çok dinlemenin büyüleyici bir deneyim olduğunu, hem anlatan hem de dinleyen için bir keşif olduğunu göstermek. Peki ne zaman gerçekten dinliyorsun? Dinlemenin gücünü nasıl keşfedebilirsin? Her gün seslerle dolu bir dünyaya uyanıyorsun. Yine bu sesler seni yatağından kaldırıyor, sana yapman gerekenleri hatırlatıyor, motive ediyor ve seni güne hazırlıyor. Bazı sesler seni geçmişe götürerek duygusal tepkiler vermene vesile olabiliyor. Hatta bazı seslere o kadar alışıyorsun ki duyduğunu fark etmiyorsun bile. Çünkü bu duyduğumuz seslere dikkatimizi vermemiz gerekmiyor. Arka planda kaybolup gitse de önemli olmuyor. Fakat hayatımızdaki her ses böyle değil. Bazı sesler var ki onları dinlemek hayati bir önem taşır. Sosyal hayatın, belki iş hayatın kaçırmaman gereken kelimeler ve duygularla çevrili. Yani duymak ile dinlemek arasında ince bir çizgide gidip geliyoruz. Belki çocukluğundaki gibi hissetmek için aynı şeyleri tekrar açıyorsun. Veya arkada çalan müziği dinlediğini düşünürken aslında sadece yaptığın işe eşlik etmesi için bir gürültüden daha fazlasını yarattığımızı fark edemeyebiliyoruz. İşte bu yaptıklarımız da dinlemeyi unutturuyor olabilir. Düşününce dinlemek için gerekli olan temel unsurlar bellidir. Ses, kulak ve beyin. Beynin duyduğun sesleri yorumlamak için inanılmaz bir yeteneğe sahip. Televizyonda en sevdiğimiz müzik videosu çıktığında sesi duymasam bile beynin kulağında o müziği çalmaya başlar. Aslında burada beyin bir tahmin yapıyor. Sadece görerek ortamdaki sesi tahmin ediyor. Yani dinleme eylemi duymakla ve kulakla sınırlı kalmıyor. Duyduğu sesi geçmiş deneyimlerine karşılaştırarak tahmin etmeye çalışıyor. Bu sayede uzaktan gelen bir sesin tehlike olup olmadığını anlamana da yardım ediyor. Birinin söylemek istediğini kendi deneyimlerimizle değerlendirerek çok farklı şekilde anlamamıza da sebep olabiliyor. Dinlediğin sesleri anlamak, yorumlamak ve bir bağlam içinde değerlendirmek de bu yüzden önemli olabilir. Beynin bu dinleme becerisini daha iyi anlayabilmek için dinlediğimden emin olduğum bir konuyla başlamak istiyorum. O da müzik dinlemek. Bu anlatacağım karmaşık süreç belki de birini dinlerken de bize yardımcı olabilir. İnsanlığın müzikle tanışması, iki ayak üstünde durup yürümesiyle başlamış. Bu olayın tam ne zaman gerçekleştiği hala bir tartışma konusu olsa da yaklaşık 3-4 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünülüyor. Ayak seslerini bir desen olarak duymayı öğrendiklerinde beynin kapasitesindeki bu artış sadece duyumu değil, karmaşık sosyal davranışlar gibi birçok gelişmenin de önünü açmış. Önce beynin yapısını bir soğan gibi böyle katman katman hayal edelim. Evrimsel açıdan en eski katmanımız beyin sapı. Ani patlamalara ve yüksek seslere karşı beynin ürkme refleksini tetikliyor. Beynimizdeki bir başka katman ise zevke karşı tepki veren bölüm. Müzik dinlerken dinlediğimiz sesin hoşumuza gidip gitmediğine karar veren bu bölüm, dopamin salgılanmasını sağlayarak keyif alma, memnuniyet ve mutluluk duygularının oluşumuna da katkı sağlıyor. Beynin derinliklerinde yer alan ve duyguları işleyen bir bölüm.
temel duyguların yanı sıra daha karmaşık duyguların işlenmesinde rol oynuyor. Belirli bir müzik türü veya bir şarkı bize geçmişte yaşadığımız anıları hatırlatarak güçlü duygusal tepkilere yol açıyor. Beynimizin en dış katmanında yer alan ve en modern katman olarak söylenen müziğin kalıplarını ve karmaşıklığını tespit etmekle görevli. Bu sayede dinlediğin şeyi güzel veya kötü demenin ötesine geçirerek melodisini ve ritmini algılayabiliyor, şarkının akılda kalıcı olup olmadığını anlayabiliyorsun. Müzisyenler bunu müziği analiz etmek olarak tanımlıyor ama biz şöyle bakalım. Mesela bir eğlence mekanında aynı anda birçok insan konuşsa bile belirli bir konuya odaklanabiliyor ve onu anlayabiliyorsun. Duymanın ötesine geçerek dinlemeye başlıyorsun. İnsanın içgüdüsel başka bir yeteneği de taklit etmek. Müzikteki ritmi taklit etmeyi, yani ona eşlik etmeyi sevdiğini fark etmişsindir. Bu sevgi de beynimizdeki ayna nöronların varlığından kaynaklanıyor. Başka birinin duygusunu ya da eylemini gözlemlediğinde kendi beyninde de aynı eylemin ve duygunun aktive olmasını sağlıyor. Bu sayede müziğin hissettirdiği duygular gibi başka birini dinlerken de onun duygusunu anlayabilir ve onunla empati kurabilir hale geliyorsun. Anlatıcının onu dinleyende görmek istediği bu aslında. Kendini aynalayan biriyle konuşmak istiyor. Bunu sadece duygularınla değil, bedeninle de görmeye ihtiyacı var. Dinlemek pasif bir eylem gibi duyulsa da arka planda çok aktif ve yaratıcı bir eylem aslında. Bu nedenle birini dinlemek de müziği dinlemek gibi aktif bir şekilde dinlemeyi ve anlamayı gerektiriyor. Garip şekilde duygularımıza dokunan bir müziği tüm etkilerini yaşayarak dinleyebiliyorken ya da romanlardaki başka insanların hikayelerini sürükleyici bir şekilde okuyabiliyorken neden insanları aynı şekilde dinleyemiyoruz? Neredeyse hepimiz daha çok dinleyen değil anlatan taraf olmak istiyoruz. Kendimizden bahsetmek eğlenceli gelirken birini dinlemek zor ve sıkıcı hissettirebiliyor. Bu durum sosyal hayatta dinlemekten ziyade konuşmaya aç ama onları dinlemeye isteksiz olmamıza sebep oluyor. İnsana kendi sesini duymak bir haz veriyormuş ama kendimiz hakkında konuşmanın gerçek zevki, kim olduğumuzu, ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ve bundan sonra ne yapabileceğimizi netleştirmeye çalışmamızda. Kendimizi kendimize anlatıyoruz aslında ve bu şekilde bir çözüm yaratıyoruz. Bir de genellikle şöyle bir düşüncemiz var. Ancak konuşmayı ben yaparsam en iyi şekilde karşı tarafa kendimi anlatabilirim diye düşünüyoruz. İfade ettiğimiz karşıya tam olarak geçmiyor. Bunun bir nedeni aslında insanları kurmuş olduğumuz ön yargılarla dinlemek. O zamana kadar ördüğümüz inançlarımızla değerlendirmek. Bu çoğu zaman hem anlatıcı için olumsuzluk yaratıyor hem de dinleyen için. Ya da dinleyici empati yaptığını sanarak aslında kendi deneyimlerine dayanarak bir öğüt vermeye başlıyor. Varsayarak verdiğimiz bu cevapların hepsini doğal olarak veriyoruz. Bu tür dinleme şekillerine o kadar alışmışız ki yaptıklarımızı farkında bile olmuyoruz. Aslında hepimiz benzer şeyleri hissedip aynı hataları yapabiliyoruz. Birbirimize bu kadar benzesek bile yine de dinleyemiyoruz. Kendi yaralarımız, öfkelerimiz, değerlerimizden bilgi sahibi olmadan karşımızdaki kişinin hikayesine empatiyle yaklaşmamız ve insan olmanın ne demek olduğunu anlamamız oldukça zorlaşıyor. Bize yol gösteren semptomları da kaçırabiliyoruz. Bu farkındalık eksikliği, masumane bir sohbet sırasında bile öfkelenmemize ve sorumluluğu karşı tarafa yüklememize sebep olabiliyor. Birine karşı hissettiğimiz hoşlanma duygusu bile yine o kişiyle ilgili değil, kendimizle ilgili bir şeydir. Bu yüzden kendi iç dünyamızı keşfetmek ve anlamak, karşımızdakini dinlemeden önce kendimizi anlamak için önemlidir. Gerçekten iyi bir konuşma geçirdikten sonra mutlu hissedersin. Çünkü hem anlaşılmanın hem de anlamanın verdiği ayrı bir mutluluk var. Garip bir şekilde birini anlamak insana keyif veren bir şey. Basitçe biri tarafından kabul görme, anlaşılma, onaylanma kadar birini kabul etme, anlama ve onaylama da sosyal ihtiyaçlarımızdan biriymiş. Bu uyum yakalandığında anlatıcı daha açık, daha yaratıcı bir hale gelir. Dinleyici ise bu değişimin tanığı olmaktan huzur duyar. Çünkü iyi bir dinleyici fikirlerine saygı duyar, farklı bakış açılarına açık kalır ve en önemlisi karşı koymak yerine anlamaya çalışır. Bu sayede hatalarımızdan korkmadan kendimizi ifade edebilmenin özgürlüğünü yaşarız. Bence iyi bir dinleyici olmak hepimize sunulan bir seçimdir. Daha da geliştirebiliriz ve etrafımızdakilere daha anlamlı bir şekilde dokunabiliriz.
Bu videoyu hazırlarken iyi bir dinleyici olmanın inceliklerini keşfeden birçok içeriğe maruz kaldım. Her birini kendi hayatımda uygulamaya çalıştım. Ve bir kez daha bilmek ile yapmak arasındaki uçurumu deneyimledim. Yine bu süreçte fark ettim ki sayısız iyi konuşmacıya hayranlık duymuşum. Fakat iyi bir dinleyici olmanın da hayranlık konusu olabileceğini hiç düşünmemişim. Son zamanlarda ise bana ilham veren kişileri iyi dinleme becerilerine göre seçmeye çalışıyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sadece ülkeleri yöneten canlıları soruyor.